Bir diğer film 2008 yapımı Kanada filmi One Week. Kısaca kanser hastası olduğunu, 4. evre kanser hastası olduğunu öğrenen bir ilkokul öğretmeninin direkt doktordan çıktıktan sonra giderken yaşlı birinin motosiklet temizlediğini ve motosikleti satılık olduğunu öğrenmesiyle motoru alıp tedaviyi reddedip Kanada'yı dolaşmasını, yola çıkmasını anlatıyor. Hedefsiz bir şekilde yola çıkıyor. Yani One Week bir başyapıt değil. Hatta yer yer televizyon filmi estetiğine kayan bir stili var. Ama dediğim gibi filmlerin niteliğinden çok motosikletlerin filmde ne anlama geldiği ve nasıl kullanıldığını açıklamaya çalışıyorum. Sırf manzaraları hayrına bile, Kanada manzaraları hayrına bile izlenebilecek bir film bence. One Week'te kullanılan motosiklet bir Norton Commando 850, 1973 yapımı. Norton ne yazık ki ülkemizde satış yapmıyor. Çok çalkantılı bir geçmişi var. Aslında 1800'lerin sonu 1900'ler başı gibi kuruluyor Norton. 53'e kadar zaten çalkantılıyken 53'te savaş sonrası da işte yeterli yenilemeleri gerçekleştiremedikleri için, tam anlamıyla modernleşemedikleri için, satışları düşük olduğu için vesaire satılıyor firma. 2000'lerin başına kadar da çok karman çorman bir yönetim düzenleri oluyor. Yani yönetim kadrosu değişiyor, işte çalışanlar işten çıkarılıyor vesaire, çok karışık bir şey var. Ya istikrarlı değil Norton firması hiçbir şekilde, onu söyleyebilirim. Satışları yeterli değil. Diğer İngiliz efsaneleri BSA ve Triumph'ın satışlarına hiçbir şekilde ulaşamıyorlar, rekabet edemiyorlar. Yani yönetimler değişiyor, yeni modeller çıkarılmaya çalışılıyor. Şirket tekrar satılıyor, Kuzey Amerika'ya taşınıyor, İngiltere'den Kuzey Amerikalı bir firmaya satılıyor. Fabrikalar taşınıyor, tekrar İngiltere'ye dönüyorlar vesaire. Çok karışık yani Norton'un geçmişi. Ta ki en sonunda, yani tabii ki çok erken henüz istikrarlı bir hale geldiğini söylemek için, ama 2020'de ülkemizde de birçok motosikleti olan TVS firmasına, Hintli bir şirket olan TVS firmasına satılıyor Norton. Ama fabrikanın İngiltere'de kalması koşuluyla. Benim TVS'nin burada motosikletleri olduğu için belki bir 10 seneye, 15 seneye Norton'un ülkemize de girebileceği konusunda ümidim var. Umarım olur böyle. Norton bir de Ducati'ye benzer bir şekilde muadillerinden hep daha pahalıya satıyor motorları. Yani yurt dışı için bile biraz pahalı. Umarım ülkemize girer, çünkü Norton Commando 961 benim de hayalimdeki motosikletlerden biri. Maalesef ulaşmanın imkanı yok şu an için. One Week'te de Norton Commando 850 kullanılıyor dediğim gibi. Aklıma gelmişken çok önemli iki filmin adını anacağım sadece. Marlon Brando'nun başrol olduğu The Wild One ve Dennis Hopper'ın hem yönetip hem başrol oynadığı Easy Rider. Bu filmlere hiç girmeyeceğim şu an. Zira Wild One'da, Easy Rider'ı da onların konusu geldiğinde, işte Wild One için kulüplerin ortaya çıkması, One Percenter, işte çeteye evrilmesi ya da Easy Rider, Wild One'ın aslında antitezi gibi bir hippie sürücülük modeli. O yüzden filmlere ve motosikletlere şu an hiç girmeden sadece hürmeten Brando'ya ve Dennis Hopper'a isimlerini anarak devam ediyorum. En azından söylemiş olayım. Sonra çünkü ayrıntılı bir şekilde gireceğiz bunlara dediğim gibi. Günümüzden bir örnek daha verebilirim. 2022 yapımı The Batman filmi. Batman'i anlatmaya gerek yok herhalde. Yani Batman bildiğimiz. Ama bunu seçme sebebim şey değil. Bütün filmlerde kullandıkları Batcycle, Batman'le özdeşleşmiş motosiklet değil. 2022'deki Batman filminde şöyle farklı bir şey yapıyorlar. Bir şey daha yapıyorlar. Bruce Wayne'in bir de The Drifter diye bir kılığı daha var. Yani işçi gibi, sıradan biri gibi giyinip motoruyla insanların arasına karıştığı bir kılık. Orada kullanılan motosikletin tasarımlarına ulaştım. O tuhaf bir konu var orada. Normalde tasarlanan ilk tasarım bir Ducati Cafe Racer. Tam bilgi bulamadım ama görebildiğim kadarıyla motor bloğu Monster L motor bloğu.
Ama filmde bunu kullanmamışlar. Sebebini bilmiyorum. Bayağı araştırdım ama bir bilgi bulamadım. Filmde bu kullanılmamış. Filmde kullanılan The Drifter Bike, drifter yani avare, boş gezen diye çevrilebilir. Drifter motosikleti filmde kullanılan bir Honda. 1960'lardan custom edilmiş bir Honda CB750, CB750. Honda CB750 ilginç bir motor. Dünyanın ilk superbike olarak da anılıyor. Sebebi de şu, büyük ana akım bir üreticinin ürettiği ilk 4 silindirli motosiklet CB750. Ya bunları detaylı açıklamayacağım. Dediğim gibi hiçbir şekilde teknik detaya girmemeyi düşünüyorum bu seride. Belki 1-2 bölüm ustayla gireriz, emin değilim. Honda CB750 Amerikan pazarına girdiğinde yarışlarda da galibiyetler alınca dikkati bayağı üzerine çekiyor. Ve çok başarılı oluyor satışlarda. Amerikan pazarında da öyle, Avrupa pazarında da öyle. O kadar uzun ömürlü ve güvenilir bir motosiklet ki şu an hala günümüzde bile en çok custom edilen modellerden biri. Son olarak 2004 yapımı The Motorcycle Diaries'ten bahsedebilirim. Motorcycle Diaries, motosiklet günlükleri Ernesto Guevara'nın, yani Che'nin daha bildiğimiz anlamda Che'ye dönüşmeden, o ikonik figüre dönüşmeden 23 yaşında bir tıp öğrencisiyken ki başka bir arkadaşıyla beraber motosiklete atlayarak Latin Amerika'dan Miami'ye doğru gitmelerini konu ediniyor. Dolayısıyla Che'yi politik bir figür olarak ele almıyor film. O politik figüre dönüşümünü görüyoruz daha çok. Yani bunu hem bir yol hikayesi hem bir coming of age, olgunlaşma, gençliğin bitimi hikayesi gibi izliyoruz. Bir Norton, az önce bahsettiğim Norton motosiklete atlayarak yer yer Beat kuşağı esintileri de var filmde. Hatta bana Jack Kerouac'in Yolda romanını da anımsattı birçok bölümü. Zaten Che'nin de aynı adlı otobiyografik kitabından uyarlama. Gerçek bir hikaye izliyoruz yani. Kullandıkları motosiklet 1947 Norton 500. Şu an yok gibi bir şey zaten. Yani mümkün değil bulmak. Ülkemizde zaten mümkün değil de yurt dışında bile çok zor. Dediğim gibi film Che'nin politik bir figüre dönüşmesini ele alıyor daha çok. Ama bunu politikaya bulaşmadan, herhangi bir propagandaya yer vermeden yapıyor. Bu benim hoşuma gitmişti. Yol boyunca arkadaşıyla uğradıkları duraklarda, gittikleri ülkelerde insanların fakirliklerini, yoksulluklarını, sefaleti, hastalıkları, karınlarını da bir sürü şeye şahit oluyorlar. Bu yolculuğa kadar Che'nin politik bir ajandası, bir görüşü olduğu söylenemez. Zaten üst sınıf varlıklı bir aileden geliyor Che. Ama bu motorla yaptıkları yolculuk sırasında uğradıkları yerlerde motosiklet bozuluyor zaten. Arızalanıyor bir yerden sonra ve yayan yola devam ediyorlar. Madencilerle tanışıyorlar, cüzzamlı insanlar. Ve Che'nin politik görüşleri bu sayede şekilleniyor. Bu filmi özellikle seçmemin sebebi şu aslında. Aynı yolculuğu uçakla, arabayla ya da otobüsle, motosiklet harici herhangi bir araçla yaptıklarını düşünelim. Hiçbir durağa uğramadıklarını, o insanların hiçbiriyle tanışmadıklarını, hastalıkların, yoksulluğun hiçbirine şahit olmadıklarını ve direkt varmak istedikleri yere, Miami'ye vardıklarını. Bu bağlamda düşünürsek bence Güney Amerika'nın genel anlamda emperyalizm karşıtlığında ve hatta denebilirse günümüz solunun ve modern tarihin şekillenmesinde tek bir motosiklet rol oynadı. Bence bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yüzden bana motosiklet hiçbir zaman basit bir makine gibi gelmiyor. Kitaplarda okuduğumuzun aksine modern tarihi şekillendiren bir alet bile diyebiliriz motosiklete. Bu bölümü bitirirken motosiklet günlüklerinde de adı geçen, ülkemizde de çok sevilen Pablo Neruda'dan Yaşadığımı İtiraf Ediyorum kitabından bir pasajla bitirmek istiyorum. Ben ıstırap çektim ve savaştım. Ben sevdim ve şarkılar söyledim. Dünya bölünürken ben yendim ve yenildim. Kanın ve ekmeğin tadına vardım. Başka ne arzular bir şair.